Herkese muhteşem bir İstanbul manzarasından selamlar. Sizinle uzun zamandır paylaşmak istediğim bir haber vardı aslında. Bunun tüyolarını Instagram'dan böyle küçük küçük size paylaşmaya başladım. İşte Google Maps'ten haritalar, belli ülkelerin fotoğrafları vesaire derken artık bu videoyu paylaşma zamanı geldiğini düşündüm. Türkiye'den ayrılıyorum. Yani yaklaşık 2-3 sene sürecek bir dünya turuna çıkıyorum ve motosikletle çıkıyorum. Seyahat etmenin bana en iyi gelen şey olduğunu size daha önce bahsetmiştim. O yüzden neden bunu daha uzun bir plan haline getirip dünyayı keşfetmeyelim diye düşündüm. İtalya seyahatinden sonra aslında bunun üzerine çalışmaya, araştırmaya başladım. Ne yazık ki Türkçe çok fazla kaynak yok. Daha önce gidenlerle iletişime geçmeye çalıştım. Biraz rotamdan bahsedeyim bence size. Haziran ayında dünya turu başlıyor. Önce buradan Karadeniz kıyısından Gürcistan üzerinden ülkeden ayrılacağım ve ardından Azerbaycan, Kazakistan, Moğolistan ve Rusya üzerinden Güney Kore'ye geçeceğim. Güney Kore'de 15-20 gün geçirdikten sonra ise bu sefer rota Japonya olacak. Japonya'da yaklaşık 20-25 gün kalmayı planlıyorum ve ardından yine seyahat bitmiyor. Motosikletimi bir konteynere yükleyip bu sefer bir okyanus geçirip Güney Amerika'ya gideceğim. Güney Amerika'ya motosikletin varması yaklaşık 1-1,5 aylık bir süre alıyor. O süre içerisinde ben İstanbul'a uçar, İstanbul'dan Şili'ye giderim diye düşünüyorum. Şile'ye değil, Şili'ye giderim diye düşünüyorum. Şili'den ya da Ekvator'dan motosiklet alıp bu sefer Güney Amerika'yı tamamen keşfedip yani Şili'den Arjantin'e inip Arjantin'in en ucundan bu sefer Brezilya, Uruguay, Paraguay derken Kolombiya sınırına çıkıp seyahati devam ettireceğim. Seyahat için sıkıntılı 2 yer var. Bir tanesi rotanın aslında 1. etabı olan Güney Kore'ye geçiş. Daha önce Türkiye'den Güney Kore'ye motosikletle ya da araçla giden hiç kimse yok. Güney Kore bizden vize istemiyor ve Vladivostok'tan, Rusya'dan kalkan bir gemi var. Bu gemiyi organize etmeye çalışıyorum şu anda. Eğer organize edersem Güney Kore için hiçbir sıkıntı yok. Yani bu seyahati yapabiliyoruz. İkincisi ise en sıkıntılısı. Güney Amerika seyahatinden sonra kuzeye çıkmak için Kolombiya ile Panama arasında yol yok. Orada yol bitiyor ve zehirli yılanların, işte uyuşturucu kaçakçılığının olduğu bir bölge orası. O bölgeyi geçmem gerekiyor. Kolombiya, Panama derken Meksika üzerinden Kuzey Amerika'ya gidiyorum ve sonra rotanın yine en merak ettiğim kısımlarından birine Kanada'ya ve Alaska'ya gidip sonrasında da yavaşça güneye tekrar ineceğim. Rota kolay değil. 1-2 dakikada anlatmak çok basit olsa da inanın inanılmaz heyecanlıyım. Şu an ilk hedefimiz Japonya olacak. Sonrasındaki Güney Amerika planlaması da okey. Sonrasında da bakacağız. Yani yaklaşık zaten önümüzde 1-1,5 sene var. Gezdikçe göreceğiz. Durumlar böyle. Şimdi o zaman basalım gidelim. Dünya turuna çıkabilecek motosikletlere bakalım. Daha basit motosikletlerle çıkılması, işte 125-250 cc motosikletler bu seyahatler için belki daha tercih edilebilir motosikletlerdir. Ama kilometrem çok uzun ve motosiklet üzerinde bu sefer konforu da arıyorum. O yüzden hem seyahatimi güvenle tamamlamamı sağlayacak, hem arıza çıkarmayacak ve beni yarı yolda bırakmayacak bir motosiklete ihtiyacım var. Karar verdiğim bir motosiklet şu anda yok. O yüzden bakalım ya birlikte. Sonrası her türlü hallolur bence. Teşekkür ediyorum. O zaman şimdi sizinle birlikte motosikletleri gezelim ve sonrasında durumlara bakalım. Yani İstanbul turu başlasın. Bugün sizinle birlikte motosiklet markalarını gezeceğiz ve hangi motosikletin benim için en uygun motosiklet olduğunu görsel olarak sadece karar vermeye çalışacağım. Bunlardan ilki Tenere 700. Daha önce bunu Uşak'ta test etmiştim. O yüzden motosikleti az çok biliyorum ve ne yazık ki yola çıkmadan önce tüm motosikletleri test etme imkanım yok. O yüzden yakından görmeye geldim. Beni en çok korkutan sıkıntı ön lastikler gördüğünüz gibi 21 inç ve iç lastikten oluşuyor. Yani yolda eğer motosikletimin lastiği patlarsa komple bir çöküş sağlıyor ve benim iç lastiği onarmam gerekiyor. Ama bununla ilgili birçok çözüm önerisi buldum. O çözüm önerisiyle birlikte yani bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. Hadi gelin bir de Tenere'ye yakından bakalım.
Bence en güzel özelliklerinden bir tanesi bu motosiklette teknolojinin diğerlerine göre çok daha az oluyor olması. Yani bu bize motosikletin bir arıza yaşaması durumunda herhangi bir coğrafyada tamir ve kolaylık durumu sağlıyor. Bu benim için çok büyük avantaj. Onun dışında ne yazık ki kullanacağım hiçbir motosiklete boyum yetmiyor. Bir alçaltma operasyonu yapacağız ve yani seleden alçaltarak, diğer türlü amortisörlerden de alçalıyor motosiklet ama ben o sistemi açıkçası çok fazla sevmiyorum ve motosikletin orijinalleriyle oynandığını düşünüyorum. Gerek yok. O zaman Tenere'yi şöyle bir kısaca gördüğümüze göre diğer markaya geçiyoruz. Bakalım nereye gideceğiz? Evet, bir diğer durak noktamız şu anda Doğan Trend'deyim. Daha önce biliyorsunuz 4000 kilometre test etme imkanım olmuştu. Touareg 660. Yani bu motosiklet de açıkçası dünya turu planlarımın arasında yer alan bir motosiklet. Çünkü kullanım kolaylığı çok rahat. Yani beni hatırlıyorsunuz inanılmaz mutlu etmişti ve Kemaliye Karanlık Kanyon'da bu motosikletle geçmiştim. O yüzden yeri bende ayrı. Bir şöyle yandan beraber bakalım istedim motosiklete. Hem de seçeneklerin arasında yer alsın. Bir diğer durak noktasına gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Videoyu açınca bakarız. Ben de bilmiyorum, rota biraz karışık. Hoşça kal. Geldik 3. durak noktamıza. Dünya turu yapmak istediğim motosikletler arasında 3.'yü şimdi size göstereceğim. Avantajları, dezavantajları da yine kullanmadığım için, test etmediğim için bilmiyorum fakat güvendiğim bir marka. BMW'nin yeni çıkan serisi F750, aslında yeni dediğim yaklaşık bir sanırım 3-4 senedir piyasada olan bir motosiklet. Eskiden biliyorsunuz F700 modeli vardı. Artık onu değiştirip 750 modeline güncellediler. Markaya güvendiğim bir motosiklet açıkçası. Yani dediğim gibi daha önce kullanmadığım ve test etmediğim için bana geri bildirimi nasıl olur, yoldayken ne gibi sıkıntılarla karşılaşırız hiç bilmiyorum. Fakat şöyle bir avantajı var. Diğer motosikletlerden farklı olarak bunlarda tubeless lastikler var. Yani seyahatteyken patladığında bir fitil atarak ben seyahatimi devam ettirebiliyorum. Bu motosikletteki en büyük dezavantajım ise çok fazla elektronik olması. Ama bunları düşünerek yola çıkan bir insan değilim. Neden arıza yapsın eğer burada bakımlarını doğru düzgün yaptırıp yola çıkarsam diye. İşte bir diğer motosikletimiz de F750 GS BMW. Dünya turu yapmayı planladığım motosikletler arasında 4.'süne ve aslında son markaya geldik. KTM'deyiz şu anda. Arkamızda ise 890 Adventure var. Bu motosiklet zorlu coğrafyalarda sürüş dinamiğiyle tanınıyor aslında. Yani offroad tecrübesi olan birçok modeli var KTM'in ve biliyorsunuz ki Norveç Nordkapp'a ben motosikletle gittim. O yüzden seçeneklerim arasında yer alan bir motosiklet. Bunu da test etme imkanım olmadı ama hangi motosikletle yola çıkacağımı inanın bilmiyorum. Motosiklet kısmı şu an bitti. Şimdi birazcık sohbet edelim. Bu seyahatte yine kamp yapacak, otellerde kalacak, inanılmaz coğrafyalarda süreceğim. Yani Moğolistan inanılmaz merak ettiğim bir yer. Çünkü Gobi Çölü'nde motosiklet kullanmayı çok istiyorum. Kazakistan'ın bozkırlarında süreceğiz.
Güney Kore'ye daha önce giden bir Türk olmadığı için bilgi alamıyorum ama hep birlikte öğreneceğiz. Hatta bunun için bir internet sitesi yapıyorum. Yani gezginlerin de yolunu açabilecek bir seyahat rehberi olsun istiyorum. Her şekilde bilgi sahibi olabileceksiniz. En azından ben size yol açmış olayım. Birilerinden yardım istemek zorunda kalmayın seyahat planlarken. Bir sonraki bölümde tüm gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Eğer destek olmak isterseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.